Körfez Masası'ndan hepinize merhaba. Bugün masamızda Körfez'in yerel siyasetini, gençliğin bakış açısını ve kentimizin geleceğini konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sayın Enes Güncü bizlerle. Bu ayrıca programımızın ilk bölümü, dolayısıyla biz de çok heyecanlıyız. Kısaca programımızdan bahsetmek gerekirse, Körfez Masası her bölümde farklı bir siyasetçiyi ya da siyasi geçmişi olan kişileri ağırlayacağımız, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına değineceğimiz, yerel ve ulusal çapta etki yaratmasını umduğumuz gönüllü bir ekip tarafından organize edilen bir programdır. Enes Bey merhaba, programımıza hoş geldiniz. Merhaba Emre, hoş buldum. Bugün sizinle Körfez'in sokaklarını, gençlerin beklentilerini ve yerel siyasetin nabzını tutacağız. Evet. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Enes Bey, sizi tanımayan izleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii. Yani Enes Güncü günlük hayatında neler yapar, siyasete ne zaman başladı ve şu an bulunduğu noktada Körfez ve Türkiye siyasetini nasıl değerlendirir? Tabii ki. Ben Enes Güncü, Kocaeli Körfez Tütün Çiftlik'te Çamtepe Mahallesi'nde oturuyorum. 25.05.1999 doğumluyum. Siyasete yerel seçimlerde başladım. 2024 yerel seçimlerinde aktif rol almaya başladım. Daha sonrasında gençlik yapılanmasına dahil oldum. Gençlik kollarında devam etmeye başladım. Daha öncesinde tabii ki bir siyasi geçmişimiz vardı. Yine siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelip gitmelerimiz, ilçe binamızda bulunmalarımız devam ediyordu. Ama bu kadar aktif değildim. Bunun sebebi de bir yandan hem okulum hem de ailemin rahatsızlığından kaynaklıydı. Sorunlarımız ortadan kalktıkça biz de yerel siyasete, Körfez'imizde gençlik kollarında aktif bir rol almaya başladım ben de. Peki Enes Bey, çok teşekkürler. Rica Tekrardan ederim. davetimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki. İzleyicilerimiz de muhtemelen bir an evvel sizin yorumlarınızı, düşüncelerinizi öğrenmek istiyorlardır diye düşünüyorum ben. Hı hı. Körfez'de hava kirliliği, limanların genişlemesi gibi devasa sorunlar var sizin de bildiğiniz üzere. Evet. Belediye bu konuda istihdam diyor ama toplum nefes alamıyoruz diyor. Hı hı. Körfez Gençlik Kolları bu denklemin neresinde duruyor? Şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse Emre, yani bu mesele artık teknik bir soruna yöneldi. Hani teknik bir konu değil bence artık. İnsanlar gerçekten artık nefes alamıyoruz diyorlar. Sokağa çıktığınızda özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde havanın ağırlığını hissediyorsun ister istemez. Bunu da bir yandan havanın işte atıyorum kış aylarında karamsarlığına, yaz aylarında da işte havanın nemli olmasına yorsak da hava kirliliğinin burada çok büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Ki Körfez'de zaten biliyoruz ki Türkiye'nin en büyük rafinerisi, Tüpraş rafinerisi mevcut. Yaz aylarında olsun, kış aylarında olsun. Yüksek kesimlerden mesela manzaradan izlediğimiz zaman zaten bunları görebiliyoruz. Tüpraş'ın hem ışık kirliliğine hem de hava kirliliğine nasıl bir yol açtığını görebiliyoruz. Evet yatırım olsun, yatırım olmasın değil. Ama bir noktada şu soruluyor artık insanlara. Biz neden daha kötü yaşıyoruz bu alanı? Hani biz gençler olarak biraz daha bir üst yaş kesimine göre daha çok dışarıda bulunan insanlarız. Daha çok dışarıda hayatımızı idame ettiriyoruz. Daha çok sosyalleşmemiz, dışarıda olmamız gerekirken hem çalışmalarımız bizlerin geç saatlere kadar da sürerken gençler olarak bu pis havayı daha çok soluyoruz aslında. Yani şöyle bir şey de var. Biz gençler olarak biraz da denge istiyoruz artık. Hani bu hava kirliliği olacaksa onun da bir yerde önüne geçilmesi gerekiyor. Körfez Belediyesi'nin de bunları incelemeye devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hem ekonomi olsun hem de insan sağlığı geri planda kalmasın açıkçası. Bizim açık ve net söylemek istediğimiz şey ve savunduğumuz şey budur. Yani çevre denetimi ciddi olsun, şeffaflık olsun ve halkın sağlığı önemli olsun bizler için.
yöneticiler için, özellikle de Körfez Belediyesi'nde bu tarz alanları denetleyen insanlar için sonuç olarak biz buralarda yaşıyoruz. Buranın havasını soluyoruz. Bence en başta kendimize kötülük etmememiz gerekiyor ve kendi sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor. Halkın sağlığı öncelikli olmasını umut ediyorum ben. Peki. Teşekkürler düşüncelerinizi paylaştığınız için Enes Ben Bey. teşekkür ederim. Bizim için gerçekten çok kıymetli. Hem bir Körfez'de hem de Kocaeli'de ikamet eden bir insan olarak. Teşekkürler. Diğer bir soruma geçmek istiyorum ben. Gençlik kolları genellikle siyasi partilerin bayrak asan, broşür dağıtan ekibi olarak görülür. Siz Körfez'de bu algının olduğuna şahit oluyor musunuz ve varsa şayet bu algıyı nasıl yıkıyorsunuz? Yani özetle Cumhuriyet Halk Partisi Körfez Gençlik Kolları siyasetin tam olarak neresinde? Aslında çok güzel bir soruya değindin Emre. Bununla alakalı şöyle söyleyeyim. Yapılan geçtiğimiz dönemdeki il başkanlığı seçiminde il başkanımız ve sayın MYK'mız bu konuyla alakalı çok güzel şeylere değinmişlerdi. Ve ben dinlerken çok da etkilenmiştim açıkçası. Şimdi Körfez'de de bu algı var mı? Var. Yok değil. Ama bu eski bir bakış açısı artık. Yani çünkü sahada durum farklı. Sahada durum çok farklı ilerliyor. Biz sadece görünür işlerle değil, gerçekten de hani insanlara dinlemeye, insanlarla sohbet etmeye, insanlarla karşılıklı oturup hani gerçekten onları anlamaya çalışarak. Ama tabii insanların da bunu görmesi biraz zaman alır. Haklılar da. Çünkü bu zamana kadar hep bu şekilde ilerledi bu süreç. Ama gençlik kolları sahada da varlar, bayrak asımında da varlar, masada da varlar. Gençlik kolları partinin öz gücü ve hep de öyle olmaya devam edecek. Biz bunu koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Yani bunları insanlara zaman geçtikçe, zamanla artık göstere göstere, gençlerin de bir şeyleri başardığını göstererek büyüklerimize diyeyim daha doğrusu onlara halkımıza bu şekilde kendimizi ispatlayarak göstereceğiz. Peki Enes Bey, samimi cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Madem ki samimi cevaplar verdiniz, biz de samimiyetle devam edelim istiyorum. Tabii ki. Bugün Körfez'de CHP'li olmayan birçok insan var, birçok genç var. Evet. Özellikle siz gençlik kolları olduğunuz için bir soru sormak istiyorum ben. Sizin kapınızı çaldığında bir genç, ona bizim partimize gel demek dışında Körfez'deki hayatını iyileştirmek için ne vaat ediyorsunuz? Yani bir genç CHP'ye üye olmak için geldiğinde kişisel olarak kendini geliştirebileceği bir ortam bulabilir mi ve siyaseti yerinde öğrenebilir mi? Ya da CHP'de ne öğrenebilir? Çok güzel bir soru aslında. Özellikle böyle bir soru sorduğun için de çok teşekkür ederim. Şimdi gençlere ne katıyor? Gençlere hani bir genç dışarıdan gelecek olan bir genç ilk önce kendisine şunu soruyor aslında. Hani bugün bir adım atacağım, baba ocağına giriş sağlayacağım ama Cumhuriyet Halk Partisi bana ne katacak? Hani ben buradan ne kapabilirim? Açıkça konuşmak gerekirse en başta sosyalleşmeyi kazanırız. Kendi içine kapanık bir insan dışarıda sosyalleşmeye başlar. Parti içerisinde çok fazla insanla görüşüp, tanışıp, konuşmaya başladıktan sonra hani hiç evden çıkmayan bir genç, hiç eve girmeyen bir genç olabilir aslında. Ya bu tamamen söylediğim şey sosyalleşme amacıyla yapılacak olan bir şeydir. Açıkçası en büyük kazanım da şu, insanları tanıyorsun. İnsan tanıyorsun, insan kazanıyorsun. Birisiyle oturup dertleşebileceğin bir alan kazanıyorsun. Gündelik hayatında bazen öyle günler oluyor ki mesela partideki arkadaşlarını, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gençleri daha çok görüyorsun. Daha çok onlarla birlikte oluyorsun. Ailenden daha çok görüyorsun, ailenden daha çok vakit geçiriyorsun ve aranda bir bağ oluşuyor, bir dostluk bağı oluşuyor.
ve en önemlisi de gerçek hayatta temas ediyorsun. Bu çok güzel bir şey bence. Hani düğünün oluyor, düğününe geliniyor. Ölümün oluyor, ölümüne geliniyor. Cenazende işte seninle acın paylaşılıyor. Düğününde mutluluğun paylaşılıyor. Hasta oluyorsun ya da atıyorum senin bir büyüğün ya da ailenden birisi rahatsızlanıyor. Senden önce onlar koşabiliyor. Yani biliyoruz hani şu son zamanlarda mesela atıyorum kan bulmak çok zor artık. Eskisi gibi değil. Kan bulmak için mesela birkaç kişiye haber göndermek var. Bir grubun, bir partinin üyesi olduğun zaman mesela ilçe başkanına ya da atıyorum gençlik kolları ilçe başkanına ulaştığın zaman başkanım bizim böyle bir sorunumuz, böyle bir derdimiz, böyle bir sorunumuz, işte sıkıntımız var dediğimiz zaman tamamen senin acının kendi acısıymış gibi paylaşarak seninle beraber o acıyı yaşamaman için, ailenden birini kaybetmemen için belki de ya da atıyorum bir dostunu, bir yakınını kaybetmemen için seninle birlikte o kan arayışına o da giriyor. Mesela çok güzel örnekleri var. Ben bunlara çok şahit oldum yakın zamanlarda. Geçtiğimiz dönemlerde de bir arkadaşımızın kuzeni İstanbul'da ameliyat olacaktı ve kan için gerçekten hani bir yaralamalı trafik kazasına karışmıştı kendisi. Bir kan gerekiyordu ve gerçekten de zor bulunan bir kan türüydü. Bu sefer ne yaptık? Hani buradan olsun işte atıyorum İstanbul'daki il başkanımız, Gençlik Kolları il başkanımız, Kocaeli il başkanımızla görüştü, iletişime geçti. İşte atıyorum Bursa ile iletişime geçti. Biz kalktık buradan İstanbul'a gittik, kan verdik vesaire. Arkadaşımızın, kardeşimizin ailesinin hem yanında olduk, hem onlarla birlikte olduk. Hem bir insan kazandık, hem de bir insanın ailesine kazandırdık. Bu çok güzel, çok kıymetli bir şeydi bence. Sonuç olarak şöyle bir şey var bunun sonunda. Bir canın yaşamasına sebep oluyorsun. En basitinden buna örnek verebilirim bence. Yani düğünün oluyor mesela. Hiç kimseyi göremiyorsun belki yanında. Hani akrabaların, ailen zaten sürekli bu insanlarla birliktesin. Bu insanların sana zaten bir vefa borcu var ve gelip gitmek zorundalar sana ama şöyle de bir şey var ki çoğu zaman da bunu yaşarız. Arkadaşlarımızın yaptığını çoğu akrabamız yapmaz mesela bizlere. Bu bence çok güzel bir şey. Bir dost kazanmak, bir insan kazanmak demek. Bence özellikle de günümüz çağında çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Partimize gelen gençler şundan korkmasınlar. Yadırganır mıyız? Yadırganmayız abi. Biz de bu partiye ilk geldiğimiz zaman çok zor şeyler yaşadık. İşte acaba neydi, nasıl yapılıyordu, nasıl davranmamız gerekiyordu vesaire derken bu konuları mesela zaman geçtikçe artık öğrenmeye başlıyorsun. Ve sonrasında bir bakıyorsun aktif siyasetin içerisinde olmuşsun. Var olmuşsun. O siyasetin içerisindesin. Birlikte bir şeyler başarmaya çalışıyorsun. Birlikte omuz omuza direniyorsun. Omuz omuza sokakta çalışıyorsun. İşte atıyorum mesela yeri geliyor sokağa 3 kişiyle çıkıyorsun. Gün geliyor 13 kişiyle çıkıyorsun. 33 kişiyle çıkıyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bunu sadece şöyle düşünmeyelim. Aslında şöyle bir şey de var. Sadece kendi yaş çevremizde değil. Kendimizden büyük insanlarla da oturup kalkma şeyi yakalıyoruz burada. Hani bu çok kıymetli bir şey bence. Sonuç olarak atıyorum dışarıda gidip bir büyüğünün masasına oturduğunda onunla hemen muhabbet sohbete giremezsin. Ama atıyorum parti binasından içeriye girdiğin anda sana öyle bir sevgi ve şefkat dolu bir şekilde yaklaşılıyor ki. Çünkü gençleri görmeyi özledi bu nesil. Gençleri görmeyi özlediler. Çünkü gençler yoklardı. Ama artık öyle değil. Körfez'in kocaman bir gençliği var. Kocaeli'nin kocaman bir gençliği var. Ve bunu Kocaeli'nin hangi ilçesine gidersen git, bunu çok güzel bir şekilde hissedebiliyorsun. Yani şöyle düşünsene mesela atıyorum ben Körfez'de oturuyorum ama Kartepe'ye gidiyorum. Kartepe'de bir işim vardı, hallettim. Atıyorum Kartepe ilçe başkanımı arıyorum. Başkanım müsait misin? Bir çay içelim diyorum. Orada da bir dostum var. Orada da bir evim var mesela. Atıyorum Gebze'yi arıyorum. Çayırova'yı arıyorum.
Hani sürekli mesela ben kendimden örnek vermek gerekirse işim gereğince bu taraflarda bulunmak durumunda kalabiliyorum bazen. Arıyorum mesela, başkanım müsait misin? Bir çay içelim, bir kahve içelim. Olur, gel kardeşim oturalım, bir çay içelim, sohbet edelim. Bu siyaset hakkında da değil sadece. Normal gündelik hayatımızda da oturup konuşalım. İşte iş hayatımızı konuşalım. Ya da atıyorum ailemizi konuşalım. Kendi özel hayatımızı konuşalım. Akıl alalım, fikir alalım. Böyle yapsam nasıl olur? Sen zamanında bunu yaşamıştın aslında. Sen daha iyi bilirsin. Bunu şöyle yapsam nasıl olur? Ya da böyle yaşadığın zamanlarda ne tür bir aksiyon aldın? Bu tarzda şeyler bizim için bence çok kıymetli, çok güzel şeyler. Bundan kaynaklı da Cumhuriyet Halk Partili olmayan gençlere, olmak isteyip olmayanlara ve farklı yollarda olanlara da şunu söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten çok güzel bir gençliği var. Özellikle bulunduğum Kocaeli ilimde, Körfez ilçemde kocaman çok güzel bir gençlik örgütümüz var. Bu sadece bizim kendi partimiz için söylemiyorum. Karşıt görüşlü insanlar da bizimle aynı masaya oturabilir. Biz onlarla da dostluk kazanırız. Sonuç olarak hani bizim kapımız herkese açıktır. Herkesle oturur, çayımızı içeriz, çorbamızı içeriz, yemeğimizi yeriz. Gün sonunda o masada aynı siyaseti savunmuyor olsak bile aynı şekilde o masada dostça bir kalkış sergileyebiliriz. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben Güzel teşekkür ederim. yorumlarınız için, açıklayıcı yorumlarınız için. Teşekkür ederim. Bir de orada bir şey değindiniz Enes Bey. Son zamanlarda kan bulmak çok zor dediniz. Evet. Bunun bir nedeni de sanırım Kızılay'a olan tepki mi acaba sizce? Kısaca Evet. bunu da yorumlamanızı rica etsem sizden. Şöyle yani çok fazla da geriye gitmeye gerek yok bence. Biliyorsun 6 Şubat depremlerinde Kızılay çadırları Kızılay tarafından, hatta şöyle geçmiş olduğumuz 2-3 ay öncesine kadar da Kızılay'ın şöyle bir açıklaması olmuştu. Depremde ilk 48 saat insanlar kendilerine yetebilmeli diye bir açıklama yapmışlardı. İnsan kendisine şunu sorabiliyor bazen. Hani ben 48 saat boyunca kendime yetebilecek pozisyondaysam zaten daha sonrasında devletin bana yetebilmesine gerek yok bence. Sonuç olarak ben o 48 saati geçirebildiysem daha sonrasında idame ettiririm. Daha sonrasında bir şekilde geçiririm. Kızılay'ın çadır satmasından kaynaklı insanların biraz da Kızılay'a karşı tepkileri var. Yok değil. Mesela atıyorum öncesinde çarşıda, yürüyüş yolunda, İzmit merkezde Kızılay Kan Merkezi'nin olduğu yerde çok fazla sıra vardı mesela. Cumhuriyet Meydanı'nda olsun, Kent Meydanı'nda olsun. Kendi ilçemden örnek vermek gerekirse Tütün Çiftlik'te, Viyadük altında olsun. Buralarda sürekli Kızılay'ın mesela biz kan arabalarını görürdük. Mimar Sinan'da keza öyle, yine aynı şekilde Mimar Sinan Camii'nin bahçesinde. Ama şimdi mesela çok az rastlıyoruz bunlara ve çok az da bir talep var. Yani orada olan insanlar mesela boşluk bulamayıp oturamazlardı. Ama bu 6 Şubat depremlerinden sonra insanların da biraz da onlara karşı tepkileri var. Yok değil. Aslında bu kötü bir şey Enes Bey. Çünkü bir devlet kurma nihayetinde Evet. Kızılay. Ve toplumun bu şekilde tepki vermesinin bir sebebi de zannediyorum siyasi aparat olarak kullanılıyor olması ya da öyle görünüyor olması toplum karşısında, değil mi? Bence öyle zaten, dediğin gibi Emre. Ama şöyle de bir şey var ortada ki devletin buna müsaade etmemesi gerekirdi. Sonuç olarak yani 6 Şubat depremlerinde çok fazla can kaybımız oldu. Biliyorsun ki hani bunları hiç kimse istemezdi. Orada insanlar hani birbirleriyle belki küs uyuyup sabah nasıl olsa barışırım diyen insanlar da vardı. Belki de sabah kalkıp düğünü olacak insanlar da vardı. Ya da atıyorum yeni bir işe başlayıp yeni bir hayat kuracak olan insanlar da vardı. Yani hepsi yerle bir oldu. O insanlar hayatlarını kaybettiler. Çoğu insanlar yeni bir başlangıcı adım atamadan bu dünyadan göçüp gittiler. Ve insanlar bunları bildiği için de bundan kaynaklı hem Kızılay'a hem de devlete tepkililer. Ve tepki vermekte de haksızlar mı?
Bence değiller. Tamamen de sonuna kadar da haklı buluyorum. Yani ama bunların önüne geçeceğiz. Geçmeye de devam edeceğiz. Geçiyoruz diye de düşünüyorum ben zaten. Yani iktidara yürümemize çok az kaldı. İktidar olacağımıza inancımız da çok yüksek. Ben inanıyorum ki çok güzel şeyler başaracağız. İnsanların güvenlerini tekrardan kazanacağız. İnsanlarla birlikte tekrardan aynı sofrada oturup rahatlıkla bir çay içip sohbet edebileceğiz. İnsanlar bizi sokakta gördüğünde artık önceden kaçarlardı. Şimdi mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde biz hastane çalışanlarımızı, kadın esnaflarımızı ziyaret ettik. Orada güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Hiç unutmuyorum, Tütün Çiftlik Viyadük altından geçerken Körfez Adile Caddesi'ne doğru. Orada bir teyzemiz, bir babaannemiz bizi gördüğünde bir boynumuza sarıldı. Gençler, siz nerelerdesiniz? Sizleri çok özledik. Biz artık hep sahadayız. Hep sahada var olmaya devam edeceğiz. Buradan ona da selam olsun. Biz ona verdiğimiz sözü tutacağız. Körfez'e iktidar olacağız. Buna da yeminiz, inanıyoruz da. Bunu da başaracağız. Ee, yani kazanamamamız için elimizde hiçbir sebep yok. Kazanacağız, başaracağız. Tekrardan esnafla beraber, onlarla beraber oturup çayımızı da içeceğiz, kahvemizi de içeceğiz. Muhabbetimizi, sohbetimizi de rahatlıkla edebileceğiz artık. Enes Bey, çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Teyzenin gelip size boynunuza sarılması. Toplumda yani şu anki iktidar ve siyaset yapan insanları göz önünde bulundurursak Enes Bey, Evet, yaş skalası zannediyorum 45 ve 50 üzerinde. evet. Toplum acaba biraz daha genç siyasetçi mi istiyor? Yani böyle bir izlenim mi var sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle Emre. Şöyle artık gençlere mesela e, Körfez'den örnek vermek gerekirse şöyle bir şey var artık bence. İnsanlar gençleri görmedikleri için mesela biraz da partiye küsmüşler. Hani küsmüşlerden kastım hani tabii ki yine partiyi bırakmadılar. Seçimlerde 2024 seçimlerinde biz hep sahadaydık çünkü okullarda, SKM'lerde vesaire hep vardık, hep var olmuştuk. Oralardaydık. Yani orada insanlar gençleri gördükçe mutlu oluyordu. Mesela biz okulun bahçesinde sorumlu olduğumuz okulların bahçelerindeyken o okul bahçesinde insanlar bizi gördüğünde boynumuza sarılıyordu. Gençlerimiz bizimle burada diye gurur duyuyorlardı. Ve biz de onlarla gurur duyuyorduk. Çünkü o insanlar bu yaşlarına kadar hep mücadele etmişler. Asla mücadelelerinden vazgeçmemişler ki. Bu da aslında bizim için çok büyük bir örnek oluyordu. Hani diyorduk ki onlar devam ediyorsa bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim de devam etmemiz gerekiyor. Bizim de onlarla birlikte onların yürüdüğü bu yolda aydınlığa getirmemiz gerekiyor diye hep düşündük. Ve buna da eminim dediğim gibi 2024 yerel seçiminde olmadı. Belediye seçimlerinde olmadı belki ama e, önümüzdeki seçimde ben inanıyorum ki Körfez'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını sallandıracağız. Çok da güzel bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz. Çok da güzel bir belediyecilik yapacağımıza da inanıyorum. Umudumuz hiçbir zaman kaybetmedik. Umudumuz hep dik. İnancımız hep var. Ben her gittiğim yerde de aynısını söyledim. 2024'te biz kaybetmedik. Sadece erteledik. Ama bir sonraki seçimde bu sefer kazanacağız. Ve dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Körfez Belediyesi'nden sallandıracağız. İnşallah diyelim. Çok umutlu konuştunuz. Çok da kararlı görünüyorsunuz. Evet. Umarım toplumun da tabii yani bu bizim sadece bizim söyleyeceğimiz bir karar vereceğimiz bir karar değil ama Tabii ki. toplum ne derse o, ama benim de izlenimlerim, gözlemlerim gösteriyor ki toplum artık bir değişim istiyor. Özellikle 20 küsür yıldır iktidarda olan bir partinin artık yaşlandığını ve spesifik çalışamadığını düşünüyor ve bir yenilik istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları da çok genç, dinamik
ve donanımlı insanlardan oluştuğu için Evet. bence gelecek seçimde e, büyük bir sürpriz bekliyor bizi, toplumumuzu diyelim yani. Değil mi? Evet, bekliyor. Ve bu sürprizde bizim aslında beklediğimiz şey ama Körfez halkına sürpriz olacak olan bir şey. Dediğim gibi bizim umudumuz hep dik, inancımız hep tam. Çalışmalarımız gün geçmeden, hız kesmeden de devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Enes Bey, son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum ben size. Sizce Tabii. Türkiye'de güzel günler görecek miyiz? Göreceğiz Emre. Bununla alakalı olarak Ekrem Başkan'ın çok güzel bir sözü var aslında. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Bizim de umudumuz gençlikte. Atatürk'ün nasıl ki söylediği bir söz vardı ki bütün ümidim gençliktedir diye. Biz atamızı söylediği sözü yerde bırakmayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Körfez'de dalgalandırırken bunu ispatlayacağız ve çok güzel günler göreceğimize inancımız hep yüksek. İnşallah diyelim. Yakın zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidarda görürüz. En azından toplumunda kendine olan güveni tazelenmiş olur. İstediği İnşallah. zaman istediği iktidarı değiştirebilecek güçte olduğunu toplum tekrar hatırlamalı bence. Çünkü 20 küsur yıldır artık iktidarda olan bir partinin bence tamamen tarafsız konuşmak gerekirse yozlaştığını ve bitkin düştüğünü düşünüyorum ben. Güç zehirlenmesi yaşamıştır. Dolayısıyla bir değişim şart. Genç Evet. dinamik kadroları bırakmak bence en iyisi olacaktır. Buna da tabii ki seçimle, sandıkla halk karar verecektir. Evet. Peki Enes Bey, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için. Bugün 10 Nisan Cuma 2026. Bizim de Körfez Masası'ndaki ilk bölümümüz. İlk bölümümüzü sizinle açtığımız için de çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir güzel programda ilk konuğunuz olarak beni seçtiğiniz için öncelikle. Son sözlerimi söylemek isterim. Şöyle, bu tarz bir şeyin Körfez'de de bence ülkemiz adına da yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bu tarz videoların da devamını gelmesini çok isterim. Yakından da takip edeceğim. Ve şöyle de bir şey var. İnanıyorum ki bu tarz şeylerin çok insanlara, gençlere hani çok ilham vereceğini düşünüyorum. Gerçekten çok ilham vereceğini düşünüyorum. Çünkü artık insanlar ellerinde telefonlarla sürekli vakit geçiriyorken bu tarz videoyu yakaladığı zaman izlemek isteyecektir diye umut ediyorum. Ve öyle olacağına da inanıyorum. İnşallah başarılarımızın devamını diliyorum. Çok güzel sonuçlar elde ederiz. Hep birlikte elimizden gelen bütün desteği sağlamaya da devam ederiz. Çok teşekkürler Enes Bey. Dünyanın merkezi Körfez'den diyelim. Bütün dünyaya selam gönderelim. Demokrasiye inancı olan bütün insanlara, hangi ülkede olduğu hiç önemli değil. Hangi şehirde, hangi kasabada olduğu hiç önemli değil. Evet. Bütün dünyadaki demokrasiye inancı olan insanlara Körfez'den selam olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde de özel bir konukla, yeni bir konukla programımıza devam edeceğiz. Körfez Masası'ndan bugünlük bu kadar. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olmanızı dileriz. Enes Bey, sizden de. Tabii ki de desteğim hep var olacaktır. Bilginiz olsun. Desteğim hep sizinle, sizlerle devam edecektir. Bir sonraki konuğunuzu merakla bekliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun, hoşçakalın.